Büyük ve muhteşem zeplinler Atlantik üzerinden Amerika'ya yolcu taşımaya başladılar. Kadın sporcuların katıldığı ilk olimpiyat oyunlarıdır. Kraliçenin ilk torunu Prusya'nın sonunu getiren Alman İmparatoru II. Wilhelm. 20. yüzyıl bana hep ilginç gelmiştir. Belki teknolojik gelişmeler katlanarak hızlanıyor ve bu beni heyecanlandırıyor. Belki de 20. yüzyıl sonlarına çocukluk yıllarım denk geldi. Milenyuma falan, bu çok ilginçti benim için. Belki de tarihçi olduğum için yaşayan tarihin göz şahidi gibi hissediyorum. Yeni tabirle mesleki deformasyon yaşıyor olabilir. Benim yaşımdakiler ya da benden büyükler hatırlayacaktır. Yeni bin yıla girerken, yani 2000 yılına, olağanüstü şeyler gerçekleşeceğini düşünenler vardı. Uçan arabaları bekleyenler vardı. Bilgisayar sistemlerinin çöküşünü bekleyenler vardı. Derken yeni bin yıla girdik ya da başka bir deyişle milenyuma girdik. Aslında bu büyük beklenti bir anlamda boş değildi. Bir şekilde gerçekleşti. Biz içinde olduğumuzdan belki o kadar hızlı olduğunu hissetmedi geçişin. Özellikle 1900'lü yılların başından günümüze o kadar büyük bir değişim ve gelişim oldu ki sanki binlerce yıl insanlık bu yüzyılı beklemiş gibiydi. Veya bir başka deyişle insanlık bu yüzyıla hazırlanmıştı. Günümüzde yıllar artık onar onar artıyor sanki. Bu gelişmeler 1999 yılı 31 Aralık'ta bir gecede olmadı tabii. Ama 20. yüzyılda başladı ve 21. yüzyıl boyunca da devam ediyor. Bu gelişmeler, bu değişim nerede biter, ne kadar devam eder? Serinin sonunda iyi tahminler yapabileceğimizi düşünüyorum. Zamanın hızlı geçtiğiyle ilgili bu farkındalık bende eski videoları izlerken oluştu. 1900'lü yılların videolarını izlerken adeta zamanda yolculuk yapıyor gibi hissettim. Videodaki insanların davranışları, giyim tarzları, sokakların, caddelerin duruşu aklımda binlerce soru canlandırdı. Bu insanların hisleri, düşünceleri nasıldı acaba? Gelecekten beklentileri neydi? Bu cevapları ararken size bu videolardan bir tanesini göstereyim. Bisiklet çok yaygın Avrupa'da, günümüzde de öyle. Burası da Versailles Sarayı'nın bahçesine benziyor şöyle uzaktan, ama başka yerde olabilir. Çocuklar havuzda gemi yüzdürüyorlar ve çok şıklar. Yelkenli. Evet, biraz daha ileriye alalım. Bu çok enteresan. Yürüyen kaldırım. Paris'te 1890 yılında, şunlar da lambalar diye tahmin ediyorum ve elektrikli lamba bunlar. Daha önceden gaz yağıyla aydınlatılıyordu şehirler. İnsanlara böyle tutacak yerleri olan bir yürüyen yol mu diyeyim? Yürüyen kaldırım. Yürüyen yaya yolu. Eiffel Kulesi. Bu çekimden 1-2 yıl önce tamamlandığını sanıyorum Eiffel Kulesi'nin. Dediğim gibi ben bu videoları izlerken bu 20. yüzyıla olan bakış açım daha da derinleşti ve heyecanlanıyorum ben bunları izlerken, yorumlarken. Bu heyecanı başka bir boyuta taşıyarak başkalarını da dahil etmek istedim. Sizlere de katmak istedim. Bu yüzden de böyle videolar hazırladım. Geçmişe bakıp hayatın bugünkü flu görüntüsünü netleştirmemizi sağlasın, imkan versin ve bugünü daha iyi anlamlandırmamızı sağlayalım. Yarını da daha doğru öngörebilmenin anahtarı cebimizde olsun istiyorum. Bunun için de 20. yüzyılı anlamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. 1900 yılı 6 Ocak tarihinden gazete haberiyle başlayayım. Hindistan'da açlıktan 3 milyon üzerinde insan öldü bu habere göre. Söz konusu yıllarda Hindistan'ın nüfusu 260 milyon civarında ve 60 milyon kişinin etkilendiği tahmin ediliyor bu açlıktan. Hindistan'ın tarımı büyük ölçüde iklime bağlı. Yani bir önceki yıl kurak geçtiği zaman, az yağışlı geçtiği zaman müthiş bir kuraklık ve bu kuraklıkla beraber salgın hastalık da yaşanınca felaketin boyutu daha da büyüyor ve büyük bir kıtlık yaşanıyor. Aynı durum önceki yüzyıllarda da bölgede yaşanmış. Kıtlığın boyutunun bu kadar büyük olmasında İngiliz yönetiminin ne kadar rolü var? Bu önemli bir tartışma konusu. Konuyla ilgili dönemin Hindistan Genel Valisi Lord Curzon, İngiliz sömürgesinin vücut bulmuş hali kendisi, her gün 5 milyon kişiye yemek dağıttıklarını açıklamış. Bu açıklamayı muhtemelen İngilizlerin vicdanını rahatlatmak için, hani kamuoyunda çıkan haberlere karşılık yapmış olabilir diye düşünüyorum. Tarihle ilgisi olanlar bilirler. Kendisi Lozan Konferansı'nda İngiliz heyetinin başkanıydı. Türkiye heyetinin başında da İsmet Paşa vardı ve Lozan'da biz önemli kazanımlar elde ettik. Bağımsızlık belgemizi aldık. Anlaşmayı daha iyisini elde edebilir miydik?
diye bakarken ne kadar yıldır savaştığımızı ve bu savaşların ardından bu anlaşmayı hangi koşullarda, hangi ekonomik güçte, hangi siyasi güçle yaptığımızı da göz ardı etmememiz gerekir. Son haliyle bizim çok da kötü bir anlaşma imzalamadığımız görünüyor. Yalnız bana göre şöyle bir durum var. Türkiye Cumhuriyeti Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetmedi. Osmanlı Devleti ile başlayıp Türkiye Cumhuriyeti ile biten süreçte Birinci Dünya Savaşı boyunca iki devlet olarak devam ettik. Biz Ateşkes Anlaşması'nı, Mondros Ateşkes Anlaşması'nı Osmanlı Devleti imzaladı. Lozan Anlaşması'nı Türkiye Cumhuriyeti imzaladı. Osmanlı Devleti'nin imzaladığı Mondros Ateşkes Anlaşması'na bakarsak savaşı kaybetmiş gibi görünüyor olabiliriz. Ama Birinci Dünya Savaşı'nın bizim için bitmemişti bana göre. Hala mücadelemiz devam ediyordu ve Birinci Dünya Savaşı bizim için Lozan Barış Anlaşması'yla sona erdi. Barış Anlaşması'nın şartlarına baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti'nin hiç kaybetmiş bir devlet gibi o şartları imzalamadığını, savaş başlamadan öncekinden daha iyi kazanımlar elde ettiğini görüyoruz yabancı okulları konusunda ya da işte dış borçlar konusunda vesaire. Bu da bence hem Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetmediğimizi gösteriyor hem de Lozan Barış Anlaşması'nın çok kötü bir anlaşma olmadığını gösteriyor. Duymuşsunuzdur mutlaka. Ben ilkokuldan beri duyuyorum. Almanlar yenilince biz de yenilmiş sayıldık diye. Biz de yenilmiş sayılmış olabiliriz Mondros Ateşkes Anlaşması'na göre. Ama Lozan Anlaşması'nda hiç yenilmiş bir devlet gibi imzalanmadı bana göre anlaşma. 31 Mart Fransa'dan bir haberle devam ediyoruz. Yeni iş kanununa göre kadınlar ve çocuklar artık 14-15 saat yerine bu uyuma ve yemek dışında bir insan için kalan sürenin tamamı demek. 14-15 saat yerine günde en fazla 11 saat çalışabilecekleri kanunu kabul edildi. Erkekler için 1900 yılında Fransa'da hala bu durum geçerli değil ama 6 ile 12 yaş arası çok fazla bir süre. 14-15 saat çalışması çocuklar için uykuda geçirmesi gereken süre çocuklar için zaten belli bir yaşa kadar en az 10 saat. 30 Nisan'da Havaililer ABD vatandaşlığına kabul edildi. Kaptan Cook'un 1778 yılında keşfettiği takım adaları 2 sene önce ABD kendi topraklarına katmıştı. 1959'da referandumla ABD'nin 50. ve son eyaleti haline geldi. Hawaii daha önce Japonya ve Kafkaslardan göç alan bir bölgeymiş. Bu şekilde ABD'nin topraklarına katılmış ve 50. eyalet olmuş. 14 Mayıs'ta modern olimpiyatların ikincisi Paris'te başladı. Yine aynı yıl aynı yerde 220 hektarlık büyük bir sergi açıldı. 70 bin ampulle aydınlatılan şehirdeki serginin en görkemli yapısı 300 metrelik 1889 yapımı Eyfel Kulesi'ydi. Olimpiyatları 26 ülkeden 22'si kadın, 997 sporcu katıldı ve 18 spor dalında 95 branşta yarıştılar. Kadın sporcuların katıldığı ilk olimpiyat oyunlarıdır. Ayrıca sergiyi 50 milyon kişinin ziyaret ettiği tahmin ediliyor. Bu olimpiyat oyunları ile ilgili birkaç görüntüye bakalım. Buradaki görüntüler. Evet, golf oynayan kadınlar, kadın tenisçiler. Evet, halat çekme varmış demek. İlk Fransız renkli fotoğraf çeken yüksek atlama. Yani sırıkla atlama galiba. Bu da yüksek atlama. Dalış. Suya dalıyor. Ya atlama olarak mı geçiyor? Evet, halat çekme burada da var. Koşu. Evet, tenis yapıyor. Tenis maçı. Engelli koşuya benziyor. Maraton olabilir. Kont Ferdinand von Zeppelin ilk yine 1891 yılında yaptığı Zeppelin balonunu geliştirerek 2 Temmuz 1900'de mürettebatıyla havalandı. 128 metre uzunluğunda ve 11 metre çapındaydı. Alüminyumdan oluşan iskeleti pamuklu bir bezle kaplıydı. İskeletin içinde hidrojen taşıyan gaz balonları vardı. Uçuşu 400 metre yükseklikte 6 kilometrelik yolu 17 dakika 30 saniyede kat ederek Almanya'da tamamladı. İnsanlar havada seyahat yapabileceklerine ve havadan yük taşınabileceği fikrine alışmaya başladı bu gelişmeyle. 1910'da Almanya'da bir yolcu servisi kuruldu. Bu servis
1914 yılına kadar toplamda 1588 seyahat gerçekleştirdi. Bu yolculuklarda 34.028 kişi 7 ayrı hava gemisiyle herhangi bir kaza yaşamadan emniyetli olarak seyahat etti. Bilindiği üzere 1930'lu yıllarda büyük ve muhteşem Zeppelinler Atlantik üzerinden Amerika'ya yolcu taşımaya başladılar. Bunların restoranları, işte lobileri vesaire bölümleri vardı. Konforlu yolculuklardı, yani belki uçaktan daha konforlu yolculuklardı. Adeta uçan gemiler gibiydi. Toplamda 52 bin yolcu Atlantik üzerinden taşındı. 6 Mayıs 1937'de Hindenburg faciası Zeppelinler için sonun başlangıcı oldu. Onunla ilgili de görüntüleri buraya koyarız. 9 Temmuz'da İngiliz Milletler Topluluğu Avustralya'yı topraklarına kattı. İngiltere'nin güneyinden ayrılan ve 11 gemiden oluşan ilk filo, Avustralya'da ilk Avrupalı yerleşim birimini ve ceza kolonisini kurmak amacıyla okyanusları aşarak dünyanın diğer ucuna tarihi bir yolculuk yaptı. İngiltere'deki suçlulara ne yapılacağı sorusu büyük ölçüde sanayi devrimi döneminde ortaya çıkan bir sorundu. Bu dönemde küçük suçlarda çok büyük oranda artış oldu. Bunun nedeni ekonomik sıkıntı ve işsizlikti. Makineler gelişirken kırsaldan kente göç artmaktaydı ve şehirler çok hızla büyüyordu. İşsiz olanlar hırsızlığı hayatta kalma amacı haline getirdi. Hapishaneler insanlarla dolmaya başladı ve Hulk olarak bilinen eski hapishane gemileri yetersiz kalmaya başladı. Bu sorunu çözmek için 60 bin suçlu Kuzey Amerika'daki İngiliz kolonilerine götürüldü. Tabi bu Amerikan Bağımsızlık Savaşı'ndan önceydi. Amerika İngiliz yönetiminin sona ermesiyle bağımsızlığına kavuşunca artık İngilizlerin gönderdiği suçluları, mahkumları kabul etmediler. Amerikalıların bu suçları kabul etmemesiyle, bu suçları reddiyle beraber bir sonraki ceza kolonisi 6 Aralık 1785'ten itibaren Avustralya oldu. İşte bu kolonileri gönderdikleri Avustralya'yı ilhakı da bu şekilde oldu. İngilizlerin 9 Temmuz'da Milletler Topluluğu'na Avustralya'yı eklemesi. Bir başka İngiliz sömürgesinden haberle devam ediyoruz. Bugün bu üçüncü oluyor. Önce Hindistan'dan bahsettik. Ondan sonra Avustralya'yı topraklarına katmasından bahsettik. Şimdi de sıra Çin'de. Haziran-Temmuz aylarında 1900 yılında Boxer adı verilen Çinli milliyetçilerin Avrupalı sömürgecilere karşı başlattığı hareket. Bu hareket sonucu 1500 civarında Avrupalı öldürüldü. Ayrıca Hristiyanlaşmış Çinlilere de acımadılar çünkü sömürgecilerle işbirliği yaptıklarını düşünüyorlardı. Pekin'i ele geçirdiler. Yabancıların bu şehre girmesini de engellediler. 8 sömürgeci devlet İtalya, Amerika, Fransa, Avusturya, Macaristan, Japonya, Almanya, Birleşik Krallık ve Rusya birlikte hareket ederek 56 gün sonunda Pekin'e girebildiler. 347 milyonluk Çin nüfusu içinde Pekin'de 1 milyon kişi yaşıyordu. Yani Çin'in nüfusuyla ilgili daha iyi fikir sahibi olmamız için söylüyorum bunu. Aynı yıl Londra'da 6 milyon, İstanbul'da 1,3 milyon civarında nüfus vardı. Evet, bu şekilde 8 devlet bir araya gelip bu isyanı bastırdı. 14 Aralık'ta bilimsel bir gelişme var. Max Planck Berlin Fizikçiler Derneği'nde kuantum teorisini ilk kez açıklayarak kuantum teorisinin yaratıcısı olmuştur. 1819'da doğmuş ve sadece 18 yaşındayken tahta çıkmış olan Victoria'nın 9 çocuğu, 42 torunu ve 87 torununun çocuğu vardı. Kraliçenin, burası çok ilginç, ilk torunu Prusya'nın sonunu getiren Alman İmparatoru II. Wilhelm. Ayrıca 18. yüzyıl doğumlu olup da 19. yüzyılın ortasında tahta çıkmış kraliçenin torununun çocuğu 21. yüzyılda yaşamış. Aslında çok uzak bir zamanmış gibi görünüyor 1800'lü yıllar. İnsanın hani dedesinin babası kadar uzak aslında. Bu da bizim tarihsel zaman algımızla ilgili bir durum. Yani bize tarihte çok uzak gelen bir zaman dilimi aslında o kadar uzak olmayabilir. Bu bizim yaşam süremizle alakalı bir durum. 31 Mart 1901'de Daimler firması ilk Mercedes marka otomobilini çıkardı. 24 Ekim'de Annie Edson Tyler adlı 61 yaşında bir öğretmen fıçının içinde Niagara şelalesinden atlayarak meşhur olmaya çalıştı.
Nehire bırakıldıktan yaklaşık 20 dakika sonra ulaşılan Annie'nin küçük yaralarla kurtulması sonucu yaptığı açıklamalara bakılırsa amacına ulaşmasına rağmen pişman olduğu tartışılmaz. Günümüzdeki fenomenler de bu tür hayatlarını riske atarak takipçi kazanmaya çalışıyorlar. Bu da 1901 yılının fenomeni. 10 Aralık ilk Nobel ödülleri dağıtıldı. 1896 yılında ölen dinamitin mucidi kimyager Alfred Nobel mirasçısı olmadığı için servetinin harcanması ile ilgili bir vasiyetname bıraktı. Buna göre servetinden elde edilen kazancın yıllık gelirini fikir ve ilim adamlarına dağıtılmasını istedi. Ve bu iş için de bir vakıf kuruldu. Kendi adıyla kurulan vakıf barış, edebiyat, tıp, kimya ve fizik alanlarında başarı kazananlara ödül verdi. Bu prestijli ödül 1968 yılından itibaren ekonomi dalında da verilmeye başlandı. Bildiğiniz gibi Daron Acemoğlu da geçtiğimiz yıl bu ödülü ekonomi alanında almıştır. 11 Aralık'ta kıtalar arası ilk telsiz bağlantısı İtalyan fizikçi Marconi tarafından kuruldu. Bu icadın en mutlu ettiği ulus şüphesiz ki İngilizler olmuştur. Ayrıca Marcus unvanı verilen Marconi radyonun mucidi kabul edilir. İlk mesajı kime gönderdiğini de tahmin edersiniz diye düşünüyorum. 18 Aralık'ta İsveç'te mahalli seçimlerde olmak kaydıyla ilk kez kadınlara seçme hakkı verildi 1901 yılında. Derken 1902 yılına geçiyoruz. 23 Mart'ta 12 yaşından küçük erkeklerin ve 15 yaşından küçük kız çocuklarının çalışması yasaklandı. Bu bize 12 yaşından küçük erkeklerin ve 15 yaşından küçük kızların çocuk olarak değerlendirildiği ipucunu veriyor. Daha önce yaş sınırı 8 ve 9 şeklindeydi. Konuyla ilgili yasa çıkartıldığına göre daha da küçük çocukların çalıştırılmış olduğunu tahmin edebiliriz. Ne tür işlerde çalıştırıldıkları ve çalışma şartları ayrı bir araştırmaya değer konu diye düşünüyorum. Belki bununla ilgili de video yaparız gelecekte. 5 Nisan'da Ibrox felaketi. İngiltere İskoçya maçında Glasgow stadının bir bölümün çökmesiyle 25 kişi öldü ve 500'den fazla kişi yaralandı. 68 bin civarında kişinin izlediği tahmin edilen maçtaki olayın daha vahim tarafı ise bana göre maç oynanırken felakete müdahale etmek için maçın bitmesinin beklenmesi. Bunu felaketin boyutunu arttırmamak için veya insanların çıkmak için acele etmemesi için yaptıklarını söylüyor. Ayrıca aynı statta 1971 yılında da 66 kişi daha hayatını kaybedecek. Martinik faciası, Karayipler'de Antil denizlerinde Fransa'ya bağlı Martinik adasında bulunan 1397 metre yüksekliğindeki yanardağ Pele, yöresel destanlarda Tanrıça adıyla anılır. 8 Mayıs 1902'de patladığında buhar, duman, kül ve yanan gazlarla 3 dakikadan daha kısa sürede Saint-Pierre liman kentini tamamen yutmuş, 30 bin kişinin ölümüne neden olmuş. Saint-Pierre'de kurtulan tek kişi kalın duvarlarla örülü bir hücrede cezasını çekmekte olan bir mahkum. Ayrıca hadiseye 20. yüzyılın Pompei'si olarak da bakılır. 1 Haziran'da Güney Afrika'da İngilizler Hollanda başta olmak üzere diğer Avrupalıların egemenliğinde olan bölgeleri kontrol altına alarak Güney Afrika'da hakimiyet kurdu. Bölge altın madenlerinin keşfedilmesiyle daha önemli hale gelmişti. Evet, bu dördüncü oldu. İngilizlerin önce Hindistan'da kuraklığa yol açan ve orayı yönettikleri haberiyle başlamıştık. Sonrasında Avustralya'yı topraklarına katmasıyla devam etmiştik. Çin'deki Boxer isyanını bastırarak buradaki egemenliğine de, buradaki sömürü düzenine de bir şekilde devam ettiğini söyledikten sonra son olarak Güney Afrika'da da bu şekilde hakimiyet kurduklarını söylemiş olduk. Sadece 2 yıl içinde İngiltere ile ilgili bu kadar haber var. Yani buradan şu sonucu çıkarabiliriz. 1900 yılının başlarında dünyada tam bir İngiliz hakimiyeti varmış. 23 Haziran'da Üçlü İttifak Almanya, Avusturya, Macaristan ve İtalya tarafından kuruldu. Bu Birinci Dünya Savaşı'nın habercisi. 10 Temmuz'da Paris ile Viyana arasında bir araba yarışı düzenlendi ve Renault marka araçla yapılan mücadeleyi otomobil kralı Marcel Renault kazandı. Marcel Renault'un ailesi zengin ama kendi
otomobil merakından bir otomobil fabrikası kuruyor ve bu Renault önce yarış otomobilleri yapıyor. 12 Ekim haberinde Mısır'da 30 bin kişinin koleradan öldürüldüğü bildiriliyor. Mısır'da oldukça sık rastlanan bir durum kolera. Çoğunlukla bakteri içeren insan dışkısıyla kirlenmiş güvenli olmayan su ve güvenli olmayan yiyecekler yoluyla yayılır. Az pişmiş kabuklu deniz ürünlerinde de yaygın bir kaynaktır. Evet, buranın da kimin kontrolünde olduğunu artık söylememize gerek yok. 1903 yılına geldik. Beşiktaş'ımızın kuruluş yılı. 16 Şubat haberiyle devam edelim. Takma dişler artık altın yerine porselenden yapılmaya başlandı. Bu bölümde seri devam ediyorum. 5 Mart İstanbul-Bağdat Demiryolu yapımı başladı. 7 Mayıs İngiltere, Almanya ve İtalya arasında gümrük anlaşması imzalandı. 16 Haziran Henry Ford Motor Company'yi kurdu. 11 Ağustos Paris metrosunda çıkan yangında 200 kişi öldü. 9 Aralık'ta kadınlara seçme ve seçilme hakkı veren kanun tasarısı Fransa'da reddedildi. Yani 1903 yılında Fransa'da hala kadınların herhangi bir seçme seçilme hakkı yok. Yani toplumda ikinci sınıf kabul ediliyor diyebiliriz kadınlara Fransa'da. 10 Aralık Madame Curie Nobel ödülünü kazanan ilk bilim insanı kadın oldu. Radyoaktiviteyi keşfeden bilim insanı 1903 yılında Nobel Fizik ödülünü aldı. Gördüğünüz gibi Fransa'da herhangi bir seçme seçilme hakkı olmayan kadınların bir tanesi Nobel Bilim Ödülünü alabilecek kadar yetenekli olabiliyor. 17 Aralık Wright kardeşler kanatlandı. Ohio eyaletinin Dayton şehrinde bisiklet tamircisi iki kardeş 12 saniyede 37 metreyi uçarak kat etti. İki pervaneli ve pilotla toplam ağırlığı 335 kilogram olan motorlu uçak ile birkaç deneme sonrasında 59 saniyede 260 metre kadar uçarak rekor kırmışlardı. Wright kardeşlerin ayrıca herhangi bir lise eğitimi olmadıklarını belirtelim. Bir mühendislik mezunu olmadıklarını belirtelim. Ancak bu işe çok gönül vermişler ve çok istekli bir şekilde yapmışlar belli ki. Kanada'dan ve Almanya'dan bazı uçuş konusunda bilgili mühendislerden de yardım aldıklarını biliyoruz. Bunlar da tabii başarılarına katkı sağlamış. 31 Aralık Chicago'da Iroquois tiyatrosu 1700 kişinin katıldığı bir gösteride yandı. 602 kişi hayatını kaybetti. Tiyatro yangından bir ay kadar önce açılmıştı. 1904 yılı. 1904'ün şüphesiz en önemli olayı Japonlarla Rusların savaşı. Kore, Mançurya bölgesi üzerinde hakimiyet kurmak üzere mücadele eden iki ülkeden Japonya'nın 8 Şubat'ta Rus donanmasına yaptığı ani baskınla başladı. ABD Başkanı Roosevelt'in arabuluculuk için devreye girmesiyle Portsmouth Anlaşması ile savaş sona erdi. 23 Şubat ABD 10 milyon dolara Panama Kanal bölgesinin kontrolünü ele geçirdi. Bir başka yayılmacı devlet bu yıllarda ABD İngiltere'ye karşı bu şekilde bir politika izliyor. Ama ABD'nin genelde bu yıllardaki proje bölgesi, yayılma bölgesi kendi kıtası. Yani Amerika kıtası üzerinde ABD daha çok yayılıyor. Diğer taraflarda da İngilizlerin yayılmasını zaten görüyoruz okudukça. 21 Mayıs Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA kuruldu. 29 Kasım tarihinde yayınlanan bir gazete haberinde Londra'da 122 bin, tüm İngiltere'de 800 bin civarında kimsesiz, perişan, dilenen, sürünen çocuk olduğu açıklanmış. Dilencilik 1824 tarihli Vagrancy yasası uyarınca yasa dışıdır İngiltere'de, ancak hapis cezası gerektirmez ve birçok şehirde uygulanmaz. Kısa not daha ekleyeyim. 1900'lü yılların başlarında dilencilik çok yaygın Avrupa'da. 1905 22 Ocak Kanlı Pazar St. Petersburg'da işçilerin Çar II. Nikolay'a bir dilekçe sunmak üzere Kışlık Saray'a doğru sakin ve barışçıl bir yürüyüşe geçmeleri üzerine Çar'ın askerleri tarafından yürüyüşe katılan silahsız 100 bin kişilik işçi grubuna toplu tüfekle acımasızca ateş açıldı. 1000'den fazla ölü, 2000'den fazla yaralı ile sonuçlanan tarihi olay. İşçiler 8 saat çalışma ve daha adil ücret istiyorlardı. İşçileri örgütleyen de sürpriz isim Stalin. Olaylar sonrası büyük bir grev dalgası da başladı Rusya'da. 25 Şubat haberiyle devam ediyoruz. 25 Şubat Simplon Tüneli
Alplerden geçerek İsviçre'nin Birik şehrini ve İtalya'nın Domodossola şehrini birbirine bağlayan Sipron demiryolu üzerinde bir demiryolu tünelidir. Ve Sipron geçidi güzergahının altından bir kısa yol sağlar. 1906'dan 1982'ye kadar 20. yüzyılın en uzun demiryolu tüneli olmuştur. 21 Nisan Girit Yunanistan'a bağlanma kararı aldı. 27 Haziran Potemkin zırhlısında isyan çıktı. 1925 yılında dünya sinemasının ilk 10 sessiz filmlerinden birine de ilham olmuş. Olay IMDb notu 7.9. Eski filmlere ilgisi olanlar için bu da bir bilgi olsun. 21 Temmuz'da İstanbul'da çıkan bir gazete haberine göre büyük devletlerin Ermenileri kışkırtması üzerine Sultan II. Abdülhamit'e bombalı bir suikast düzenlendi ancak padişaha bir şey olmadı. 25 Eylül Norveç İsveç'ten ayrılarak bağımsız oldu. 16 Kasım'da Danimarka Prensi Karl Norveç tahtına oturdu. Norveç İsveç'ten ayrılıp bağımsız oluyor ama Danimarka Prensi Norveç tahtına oturuyor. Avrupa'da işler bu şekilde yürüyor. Çok Avrupa için şaşırtıcı değil. 30 Ekim İngiltere'de aspirin satışına izin verildi. 1899 yılında Bayer firması tarafından üretilen aspirinin yararlı olduğu İngilizler tarafından nihayet kabul edildi. Norveçli kaşif Ronald Kuzey Manyetik Kutbu'nun yerini belirledi. Dünyayı keşfedilmeye devam ediliyor. 1905 yılında. Manyetik Kuzey Kutbu, Kuzey Yarımküre'de dünyanın manyetik alanının yayılmaya başladığı nokta gerçek coğrafi Kuzey Kutbu'na yakın bir konumdadır. Benzer şekilde dünyanın coğrafi Güney Kutbu'na yakın konumda da bir manyetik Güney Kutbu vardır. Bu kutuplar sürekli hareket halindedir ve bazen 40 kilometreye kadar yer değişikliği olabiliyor. Yayının sonuna geldik. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sürçülisan ettiysek affola. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyifli vakit geçirmişsinizdir. Ben çok keyif aldım videoyu hazırlarken. Yeniden görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.